Evet, şimdi arabayı otoparka koyduk. Otoparktan girip çekim yapmıştık. Şimdi de merdivenlerden çıkıp evimize ana kapıdan giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çok yüksek, ihtişamlı, güzel bir ahşap kapı bizi karşılıyor. Şu alanı da görüyorsunuz, mekanik mermerle kaplı duvarlar. Buradan devam ettiğimizde böyle bir manzara karşımızda. Şimdi buradan içeri doğru gireceğiz. Önce ben şu yolu da göstereyim. Bu yoldan da bahçeye, havuz alanına, barbekü alanına gidebiliyorsunuz. Bu demek oluyor ki evin içerisinde misafirlerinizi almadan direkt bahçe alanına alabileceksiniz. Şöyle sağa doğru çevirdiğimizde de güzel, nezih bir ortam var. Burası mekanik işlemlerle ilgili alan. O yüzden gözü yormayan bir yapısı var. Peyzaj da gayet güzel. Şimdi buradan içeri doğru giriyoruz. Bodrum'a Gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Normalde size güzel bir manzaradan çekime başlardım ama bu sefer kapalı otoparktan başlıyorum. Çünkü bu projeyi ben daha önce çekmiştim. Şu an proje tamamen tamamlandı, bitti. Burası projedeki en büyük 1200 metrekare bahçe alanına sahip olan muhteşem bir seçenek. Bunun kapalı otoparkından başlayarak çekeceğim size. Çünkü kapalı otoparktan evin içine girilmesi benim çok hoşuma gidiyor. Daha önce hiç bunu çekememiştim. İnşaat halindeydi ve burada bazı malzemeler vardı. Şu an ev bitmiş, teslime hazır durumda ve ben bunu size göstermek istiyorum. İçeride de bize Melis Hanım sorularımıza cevap vererek yardımcı olacak. O yüzden sabırlı olun. Şimdi içeri gireceğiz. Size harika bir iç dizayn göstereceğim. Sonra üst kata çıkacağız. Bahçeye, manzaraya bakacağız ve satılık olan seçeneklerden bahsediyor olacağız. Ben size şimdi kapalı otoparka girmeden önce şuradan kenardan bahçeye de göstereyim, bir başlangıcını görün. Böyle toplamda 1200 metrekarelik dehşet bir bahçeye sahip, çok güzel bir mimariye sahip bir yer. Şimdi içeri girdiğimizde burası kapalı otopark. Burada 2 araçlık kapalı otoparkımız var. Merhabalar Melis Hanım, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi ben kapalı otoparkı yeterince anlattım, övdüm. Ben şimdi araba meraklısı biriyim. O yüzden böyle bir kapalı otoparkın olması beni gerçekten ev alırken çok etkilerdi. İyi premium arabalara sahip müşterilerin de böyle bir şeyi arayacağından ben eminim. Kesinlikle. Özellikle Bodrum'da yazın sıcağında serin bir arabaya binmek bence çok önemli bir şey. Büyük bir konfor. Eşiniz için de sizin için de. O yüzden buradan başladık. Şimdi içeri doğru devam edeceğiz. Melis Hanım bize sorduğumuz sorulara cevap vererek yardımcı olacak inşallah, değil mi? Kesinlikle. Evet, otoparktan eve direkt geçiş olması da büyük bir avantaj evet, açıkçası. en güzel yanı bu zaten. Şimdi şimdi evin içindeyiz. Önce normalde ben projenin genel hatlarından, konumdan başlarım ama tamam. Öncelikle biz evin içinden başlayalım. Çünkü evin içinden başladık gerçekten çekime. Şimdi bu ev kaç oda, kaç salon, kaç metrekare, net, brüt, nasıl alanları var ve içindeki ısınma, soğutma sistemleri, iklimlendirme nasıl şekilde şekilleniyor? Bize bunlardan biraz bahsederseniz seviniriz. Aynı zamanda bu eve özel nüanslar varsa bize arada geçişlerde söyleyebilirsiniz. Tabii ki. Şimdi öncelikle burası alt kattayız. Otoparktan alt kata, kapalı otoparktan alt kata giriş yaptık. Burada 3 yatak odası var, artı bir sinema odası var. Onu yine anlatırken üstünden ayrıca detaylı olarak geçeriz. Doğru, çok güzel, farklı bir yer Evet, orası. orada hobi odası da olabilir, çocuk oyun odası da olabilir. Yani farklı değerlendirilebilecek bir alan var orada. Tüm yatak odalarından bahçeye çıkış var. Hatta isterseniz bahçeye geçelim. Ve hepsinde banyo var. Hepsi banyolu. Şöyle. Bu bütün odalardan bahçeye çıkış Alt var. kattaki Deniz bütün manzarası var. odalardan Artı bütün bahçeye odalarda çıkış var. ebeveyn banyosu var. Kesinlikle. Doğru mu? Bir de gömme Doğrudur. dolaplarımız var. Ve gömme dolaplarımız var. Gömme Evet. dolapları bize biraz kapılarını açıp gösterebilir misiniz? Tabii ki de. Hanımlar çok merak eder çünkü böyle şeyleri. Evet, hanımlar için özellikle önemli saklama alanları. Hatta bunun için duvarda boydan boya daha geniş bir saklama alanımız da var. O da yine oldukça ilgi çekiyor. Peki bu en büyük odanız mı? Bu kattaki evet. Bu kattaki en büyük odamız. Yani ebeveyn odası olarak burayı düşünebiliriz, değil mi? Evet, kesinlikle düşünülebilir. Tamam, çok güzel. Çıktığımız bahçeyi de ben göstereyim. Sonra diğer odalara biraz bakalım. Sonra devam edelim. Burada evin 1200 metrekare bir arsa payı var şu an Buranın. içerisinde olduğumuz evin. Çok güzel. Evin toplam metrekaresi ne kadar? Evin toplam net kullanılabilir alanı 260. 260 metrekare. Demek ki 85-90 metrekarelik oturumları var. Geri kalan yani 1000-1100 metrekareye yakın bir bahçe alanı var. Bir bahçe Havuz alanı var, terası oldukça var. geniş. Buraları da bahçe, göstereceğim üst size. Şu bahçe. yukarıda inanılmaz değişik, güzel bir mimariye sahip. Şöyle ben şurayı göstereyim size. Şu yanda da bir merdiven var. Üstteki kota oradan çıkılabiliyor. Şimdi yukarıdan da devam edeceğiz görmeye. Şimdi burada ilginç, yani sinema odası diye bahsettiğiniz yerde aslında havuza açılan bir pencere var. Oldukça romantik. Orayı gösterelim. Evet. Çok değişik bir yer. Buyurun. Burada ısınma, soğutma, VRF iklimlendirme var VRF gördüğüm kadarıyla. iklimlendirme, yerden ısıtma, akıllı ev sistemi hepsi mevcut. Çok güzel.
Bu ikinci yatak odamız. Evet, devam ediyoruz. Burada bahsetmiş olduğum gibi yine boydan boya geniş bir saklama alanı var. Bunların hepsi dolap mı? Evet, Saklama hepsi dolap. Evet, boydan boya. O yüzden İnanılmaz. evet, kesinlikle. Çok iyi. özellikle inanmalar Ardiye için gibi. önemli, aynen. Evet. Şöyle. Rafları da. Çok güzel. Evet, Bu evde hiç burası. dışarıda bir şey görünmez. Kesinlikle öyle. Özellikle Derinlikleri de güzel yani öyle şey değil. tabii değil yani geniş bir kullanım Ciddi alanı bir derinliği var. gerçekten. Burada belki 3 tane gardırob'a yakın boşluk var. Kesinlikle. Burayı zaten direkt hanımlar alır. Evet, O yüzden kolay, kalınlığı şuradan hesaplayabilirsiniz derinliği. Bu alan kadar bir derinlik var. Bir asansör boşluğu vardı o burası herhalde. Asansör boşluğumuz da burası. Yaklaşık 5 metrekare bir asansör boşluğu var burada. Aynısı üst katta da var. Buraya sadece bir kapı açılacak. İçeri doğru yani garaja doğru genişliyor. Asansör olarak düşünülmüş O zaman yalnız. burasını şöyle düşünebiliriz. Otoparktan geldiniz. Yani engelli vatandaşlarımız için de çok avantajlı. Çok az Kesinlikle. bulunuyor böyle yerler. Otoparktan geldiniz, arabayı park ediniz, indiniz. Buraya asansör yeri yaptırırsanız üst kata asansörle çıkıp hayatınıza devam edebilirsiniz. Aynen Harika. öyle. Dolayısıyla engelli vatandaşlarımız için de oldukça elverişli ki çok bulunan bir şey değil biliyorsunuz. Yo, ne bana da yazık ki. talep geliyor. Gerçekten müşteri için arayıp bulamıyoruz. Hani Evet. diyor ki işte şöyle özellikler olsun, içinde asansör Evet, olsun, girişi evet. kolay olsun. Buna uygun yerlerin sayısı gerçekten az. Burası buna uygun. Geldiğinizde düz ayak bir şekilde evin diğer katlarına çıkabiliyorsunuz. Çıkabiliyor. Harika. Kesinlikle. Saklama alanlarına baktık, gayet güzel. Şimdi o zaman sizi şöyle sauna alanımıza Burada da bir saunamız var. Evet, burası sauna alanımız. Gayet de geniş, güzel, premium bir Evet, sauna geniş alanı. bir sauna alanı. Yine Bodrum'daki saunalı evlere nazaran. Ya şöyle oldukça geniş. söyleyebilirim, spor salonlarında da bu kadar var. Yani çok daha büyük Evet, değil, devasa değil. değil. Belki Tabii, bundan tabii. bir yarısı kadar daha büyük. Bu Daha, gayet evet. yeterli. Bütün aileyi beraber içeri alabilecek şekilde güzel bir sauna Tasarlanmış. alanı var. Gayet de şık. Hemen yanında şok duşu alanımız var. Burada şok duşu da var. Saunadan sonra biliyorsunuz olmazsa Evet. olmaz. Burada şok duşu alanımız var. Gayet de güzel. Burası çamaşır makinesi için, yanına rafları da yine düşünülmüş. Her şey düşünülmüş güzel. açıkçası. Ben nasıl ilk defa görüyormuş gibi yapıyorum. Olsun böyle devam, böyle daha heyecanlı. Evet. Burası da çamaşır yıkama alanı. Kurutma ve yıkama makinelerini buraya koyuyoruz. Evet. Yanda da katlamak için ya da kirliyi koymak için çok güzel yerler yapmışlar. Evet. Yani Burası da raf bizim açısından çok seçenek Joker var odamız mı sonuçta. diyelim, sürpriz Burası odamız mı? Burası çok farklı bir romantik atmosferi oda var. diyelim. Çünkü hani havuzun gözüktüğü buradan yani hoş bir ambiyans bence. Evet, direkt havuz taşları gözüküyor. Evet. Havuzun içerisinde. Bu projede hani yapım aşamasından beri bu oda var. Ben hatırladığım kadarıyla. Doğru. Sağlamlığını da ispatlamış durumda Kesinlikle. yani. Gerekli Yeni testler yapılmış bir yer yapılmış. değil. Değil. Yerler halı flex ses yalıtım açısı düşünülerek yapılmış. güzel. Bu sebeple sinema odası olarak aslında düşünülmüş. Fakat dediğim gibi çocuklu ebeveynler için, çocuğu olanlar için oyun odası olur. Yani hobi odası olur bence. Ben olsam mesela hobi odası. Ya spor salonu da olabilir, sinema odası Kesinlikle da olabilir. spor salonunda oyun olabilir. odası da olabilir, Aynen PlayStation vesaire. Sinema içinde kullanabilirsiniz. Burada bir alan var Çocuklarınız yani oyun odası da değerlendirilebilir. olabilir. Gayet Evet. harika, ilgi çekici bir oda. Evet. Yüksek tavan yine basık değil. Evet, 2.8 evin tavan yüksekliği. Şimdi burada oldukça alt yüksek katta tavan. girdiğimiz yer 4 tane odamız var. Bu dördüncü Bu odamız. hariç hepsi bahçeye açılıyor. Bu hariç Kesinlikle. hepsinde ebeveyn banyosu var. Ebeveyn banyosu var, doğrudur. Tamam. Bu katta ortak banyo tuvalet var mı? Hayır, burada ortak Üst banyo katta var. var. Çok Diğer üst odaların katta. hepsinde var. O yüzden Evet. buraya hobi odası gibi davranıyorsunuz Evet, aslında. kesinlikle. Güzel. Eğer Burada arzu edilirse yan taraf banyo yapılabilir. Ha, Yani doğru. tuvalet Çok olarak isterseniz burayı iptal değerlendirilebilir edip tabii ki. belki Evet. şu odadan geçiş de yapılabilir. Arkası denk Kesinlikle. geliyor. Bu oranın banyosu haline Gelebilir. getirilebilir. Evet. Ama bu şekilde güzel bence. Gayet güzel. O zaman Burada odalardan biri burada zaten aynı büyüklükte ve bunun da içerisine gömme dolap var. Yine Evet. şuradan ben size şeyini de göstereyim. Banyosunu da banyosu. göstereyim. Burada aynı şekilde. Şöyle hemen çıkalım. Burada da banyomuz var ve banyolar gayet Yine dolap, büyük, güzel. gömme dolap. Ve gömme dolapları da burada. Tabii ebeveyn banyosu, ebeveyn yatak odasındaki gibi dev gibi değil. Ama buraya gerçekten yeterli bir gömme dolabımız Tabii var. çocuk odası ya da misafir odası olarak düşünülürse ona Burada göre pencereleri çok uzun, geniş tutmuşlar. Gayet güzel. aydınlık bu yüzden Çok aydınlık. güneş Evin her yeri alıyor. aydınlık bu arada. Bu pencereler dışarıdan içeriği göstermiyor. O detayı da belirteyim. Film Sadece cam. biz dışarıyı görebiliyoruz. Kesinlikle Dışarıdan burası dışarıdan gözükmüyor. çok güzel.
Üst katta yine bir yatak odamız var. Ebeveyn banyolu ve deniz manzarasına oldukça hakim. Buradan hemen onu göstereyim. Çok güzel. Yatak başını burası olarak düşünürsek yataktan uyanır uyanmaz deniz manzarasıyla karşılaşıyorsunuz. Hazır buraya gelmişken önümüzdeki durumdan ve koydan da bahsedelim bence. Kesinlikle bahsedelim. Şimdi biz konum olarak bu proje nerede kalıyor? Ben çok sevdiğim bir konum burası. İsterseniz ben ifade edebilirim. Evet, tabii ki siz başladınız. Burası Dirmil bölgesi. Şimdi burayı Bodrum'dan alışveriş yapan çoğu kişi tam olarak anlayamıyor neresi olduğunu. Burası öyle bir lokasyonda ki hiç trafiğe girmeden Bodrum'un her yerine rahatlıkla ulaşabileceğiniz nezih, sakin bir yer ve çevresinde her türlü aktivite de var. Ne demek bu? 3M Migros var, mobilyacılar var, bankalar burada, benzin istasyonları burada, noterler burada. Hepsi bu ana yol üzerinde. Burası İnönü Caddesi diye geçiyor. Hemen şu karşımızda gördüğümüz sahil Gökçebel. Tilkicik şurası, Yalıkavak Marina daha az ilerisi. Sağ tarafa doğru devam ettiğimizde de Gündoğan'a gidebiliyoruz. Yani şu karşımızda aslında 25-30 tane falan koy var. Kesinlikle. Bunların herhangi birinde denize sıfır bir projede yaşıyor bile olsanız inanın bana hem arkadaş çevrenizle bir araya gelmek için hem de farklı yerlere gidebilmek için bu koyların hepsine zaten gidip gezeceksiniz. Bir gün Gündoğan'a gideceksiniz, bir gün buraya gezeceksiniz, bir gün başka otele gideceksiniz, bir gün başka beach'e gideceksiniz. Aynı yerde durmayacaksınız. Ama burası hepsine hakim. Evet, tam dediğiniz gibi yani sağ tarafa gittiğinizde Gündoğan solda, Yalıkavak tam orta bir noktada. Hem ana yola çok yakın hem de aynı zamanda çok sessiz de burası. Yani hiçbir şekilde caddenin hani şu anda da zaten duymuyoruz hiçbir şey gördüğünüz gibi. Sesi gelmiyor, araç sesi yok. Ya, oturmak için gerçekten mükemmel bir lokasyon. Lokasyondan şüpheniz olmasın, her yer inanılmaz yakın. Buradan Gökçebel sahile inmek arabayla tahmin ediyorum 1,5 dakika falandır şu karşıdaki yoldan. Hemen oraya geçebiliyorsunuz. Şu tepede gördüğünüz yer Ritz-Carlton Otel, Tilkicik Koyu, bütün rezidanslar vesaire onun etrafında birçok ünlü beach var. Kesinlikle. Gayet güzel bir lokasyon. Burayı iyi değerlendirin. Burayı denize uzak falan zannetmeyin. Hem deniz manzarası var hem denize ve bütün kupon noktalara yakın bir yerde. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Ön taraftaki çalışmadan da çok kısaca evet, şimdi şu an önümüzde gördüğünüz gibi bir inşaat çalışması var. Burada bir kod farkıyla aşağı doğru iniyor. Evet. O buranın önünü kesmeyecek şekilde bir dizaynda. Özellikle bu ev için belki şüphe duyabilirsiniz. Bunu geldiğinizde de bakarsınız. Orada çatıları belli. Çatılardan nereye denk geldiğini göreceksiniz. Hiçbir şekilde kesintisi yok. Deniz manzarasını kapatan bir yapı yok. Şu anda da biz aslında böyle görüyoruz bakın. Demin geniş açı yapıyordum. Şimdi böyle görüyorsunuz. Ve inanın çok daha güzel bir manzara var aslında burada. Kamera tam olarak size bunu göstermek tabii ki mümkün değil. Evet. O yüzden gelip buradan gördüklerinde bizi daha iyi anlayacaklar. Evet. Buradaki oda da çok önemli. Giriş katta. Misafirleriniz belki burada kalmayı tercih edebilir. Evin yaşlısı burada kalabilir. Gerçi aşağıda merdiven ama ben evin yaşlısı olsam alt katta kalırım. Evet. Otoparktan direkt geçiş yapıyoruz. Evet. Çok güzel. Burada da genişçene bir odamız var. Evet. Yine aynı ufak şekilde bir gömme balkon dolap. var. Güzel. Şöyle dolaplarımızı da göstereyim. Burada da yeterli büyüklükte bir gömme dolabımız bulunuyor. Şimdi evin en iyi güzel yaşam alanına doğru geçeceğiz ama ben buraya girişi ana kapıdan yapacağım. O yüzden burada kesiyorum ve ana kapıdan giriş yapıyorum. Size bu harika salonu, manzarayı, havuzu, bir sürü şey anlatacağız şimdi. İzlemeye devam edin. Evet, şimdi arabayı otoparka koyduk. Otoparktan girip çekim yapmıştık. Şimdi de merdivenlerden çıkıp evimize ana kapıdan giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çok yüksek, ihtişamlı, güzel bir ahşap kapı bizi karşılıyor. Şu alanı da görüyorsunuz. Mekanik mermerle kaplı duvarlar. Buradan devam ettiğimizde böyle bir manzara karşımızda. Şimdi buradan içeri doğru gireceğiz. Önce ben şu yolu da göstereyim. Bu yoldan da bahçeye, havuz alanına, barbekü alanına gidebiliyorsunuz. Bu demek oluyor ki evin içerisinde misafirlerinizi almadan direkt bahçe alanına alabileceksiniz. Şöyle sağa doğru çevirdiğimizde de güzel nezih bir ortam var. Burası mekanik işlemlerle ilgili alan. O yüzden gözü yormayan bir yapısı var. Peyzaj da gayet güzel. Şimdi buradan içeri doğru giriyoruz. Evet, şimdi harika salonumuza giriyoruz. Burası gördüğünüz gibi aşağı yukarı 100 metrekarelik bir alana sahip bir yer. Bu katta olan tüm özellikleri Melis Hanım'a şimdi soracağız.
Merhabalar Melisa Hanım Merhaba, tekrardan hoş Şimdi bu geldiniz. katı bize biraz anlatır mısınız? Girdik Tamam. içeri, karşılama Girdik, alanlarımız evet. vesaire. Nasıl, ne yapacağız, ne edeceğiz? Bize bir burayı yaşatın. Tamam, geniş bir salon alanımız var. Yine burada bir saklama alanımız var bu arada. Böyle biliyorsunuz bu evde saklama alanlarımız Saklama oldukça alanları geniş. bitmiyor. Evet, Harika. burası vestiyer alanımız. Burada bir ortak tuvalet var. Şöyle ben bir çekeyim. Tasarım bir lavabo var. Evet, tasarım bir lavabo var. Benim de çok sevdiğim yeşil bir Gayet tonu. güzel. Aynı Misafir zamanda- lavabosu olduğu için burada biraz şov yapmaları iyi olmuş. Evet. Aynı zamanda bütün lavabolarda bu görmüş olduğunuz hani geniş cam da havalandırma açısından dolayısıyla önemli bence. Aa, güzel. Hepsinde var bu Bütün şekilde. odalarımızda, bütün banyolarımızda Bütün var. banyolarda var. Evet, aynen Çok öyle. güzel. Akıllı ev sistemi evimiz. Akıllı ev bahsedelim. sisteminden neler Şöyle yapabiliyoruz? Bize kapının biraz arkasından. bahsedebilir misiniz? Bütün ışıkları toplu açıp kapatabiliyoruz. Kesinlikle. Uzaktan cep telefonuyla, uygulamayla bağlanabiliyoruz. Bağlanabiliyorsunuz. Yani evinizi uzaktan kontrol edebiliyorsunuz aslında. Tüm aydınlatmaları, sıcaklığı. Yani ısısını. her odayı farklı ısılarda ayarlayabilirsiniz, örnek veriyorum. Veya eve gelmeden önce klimaları açıp evi ısıtabilir veya da Kesinlikle. kapatabilirsiniz. Evin sıcaklığını geliş zamanınıza göre entegre edebilirsiniz. Burada bakın çevre aydınlatmaları, işte sulamalar, perdeler, klimalar, bütün özellikler var. Artı mutfakla da ilgili işlemler var. Bunların entegrasyonunu dilerseniz arttırabilirsiniz firmayla görüşüp. İşte buzdolabını da kontrol etmek istiyorsanız ona göre buzdolabı dolap İstedikleri alıp dili yükletebilirler. onları da şey yapabilirsiniz, farklı ekleyebilirsiniz. senaryolar oluşturup istediği senaryoları da hani kendilerine göre kişiselleştirebilirler. Çok güzel. Şimdi mutfağa geldik. Mutfağımız modüler bir bölümü var. Bana Melisa Hanım burada bahsetmişti. Evet. Şu üstteki bölüm Bu bölüm hareketli ve burayı ittirip işte daha fazla yer kazanıp Daha- dışarı tarafta burayı kullanabilir veya bunu uzatıp bunu daha fazla uzatıp kişiye hizmet kesinlikle verebiliyorsunuz. yaklaşık bir 6 kişilik bir yemek masası da burada oluşturabilirsiniz. Gayet güzel. Buzdolabını gösterebilir miyiz? Nasıl, Tabii geniş ki mi? göstereyim. 2 tane geniş buzdolabımız var. Bir burası var, bir de sağ Bir de taraf yan var, taraf, evet. Güzel. Bunu da açayım mı? Şöyle. Markamız ne marka burada? Franke, bütün ankastrelerimiz Franke marka. Franke marka, güzel. Evet. Evyemiz de Franke. Evet. Mikrodalga fırın, ocak, elektrikli ocak, davlumbaz. Bunların hepsini siz yanında bütün evlerde veriyorsunuz Dağ. değil mi? Evet. Kesinlikle. Bu şey de tezgah da özel bir tezgah benim bildiğim kadarıyla. Evet, İnce zaten ama çok mutfak sağlam. özel yapım. Yani bu mutfak profesyonel mutfaklarda kullanılan malzemelerle yapılmış aslında ve burada da bir sürü saklama alanı var. Hem bu tarafta hem bu tarafta evet geniş bir saklama alanı var. Burada da aynı şekilde depolama alanları. Gayet güzel. Şu yukarıda da Yukarıda dolaplar da var. Şimdi Ben buraya şimdi bayanlar gösteremeyeceğim. çok düşünecek. Buraya sığabilecek miyim, sığamayacak mıyım diye. Bence sığarsınız. Şu aşağısı Kesinlikle. özellikle çok ciddi sayıda şey alacaktır. Burayı da gösterebilirsiniz. Burada da yine dolap alanı var. İki taraflı. Evet, çift taraf. Mantıklı, çok geniş olduğu için. Tabii. Evet, burada da bayağı bir saklama alanı var. Endişeniz olmasın. Şimdi Evet. buradan yine salon kısmında oturduğunuzda deniz manzarasına hakimsiniz. Ya bakın, bu ev gerçekten tasarım olarak, ben bilmiyorum hala oynayanlar var mı? Benim yaşım 41. Benim çocukluğumda, gençliğimde SimCity diye bir oyun vardı. Ev dizayn ediyorduk. Oradaki böyle parti evlerine benziyor gerçekten. O yüzden farklı bir atmosferi var. Geldiğinizde hani sıradan bir villa görmeyeceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Gayet hoş bir yapısı var. Burada bir şöminemiz var. Evet. Gayet de güzel bir şömine. Burayı da ısıtmaya gücü olduğunu görüyorum. Çünkü Tabii, havalandırma kesinlikle. yerleri de koymuşlar Evet, önüne. bütün Hem evlerimizde görsel olarak şömine hem şey olarak gayet iyi. İşlevsellik olarak gayet iyi. Şu asansör bölümünden bence burada da bahsedelim. Tabii ki. Yine Şimdi- buraya denk geliyor da aşağıda bahsetmiş olduğum yaklaşık 5 metrekarelik asansör alanı. Sadece bir kapı açılacak. Arkada 5 metrekarelik bir alan var. Ya şunun arkasında Burada. Evet. ciddi büyüklükte bir boşluk var. Alt kata devam ediyor. Alt. Onun sayesinde buraya asansör koyabiliyorsunuz. Asansör altyapısı yapılmış. Çok çok avantajlı bir şey. Bunu es geçmeyin. Örnek veriyorum, 50 yaşında 55 yaşında olup burayı alıp 85-90 yaşınızda da belki oturacağınız bir yer olacağı için böyle bir şeyin altyapının hazır Kesinlikle. olması bence çok büyük bir artı katıyor İnce buraya. düşünülmüş. Dışarı doğru çıktığımızda Evet. geniş bir verandamız var. Gördüğünüz gibi. 30 metrekarelik bir infinity sonsuzluk havuzumuz var. Yine bütün evlerimizde. Yine bahçemiz oldukça geniş bir bahçe payı var. İki bahçe arasında geçiş var. Üst bahçe ve alt bahçe arasında. Altta da bahsetmiştik zaten. Bir de burada su taşma olarak akıyor galiba. Devir Tabii. daim var bildiğim kadarıyla. Kesinlikle Değil mi? sonsuzluk havuz dediğimiz, evet.
Burada dek alanlarımız var. Bu aşağıya da güneşlenme alanları yapılabilir, eklenebilir isterseniz. Kesinlikle her iki bahçeye Buraya de. yemek masası, burada yeme Burada içme bir açık işlemleri mutfak yapılabilir. alanımız var. Buraya dışarı, mutfağın oradan bir de buraya da bir kapı var. O da Evet, güzel. oradan da Direkt geçiş buraya var. servis Hı hı. verebilmek için. Burada yani dışarıda kullanıma uygun bir mutfak var. Üzeri kapalı şu an ama teknelerde falan kullanılan Tüm tarzda. altyapısı hazır. Asansörlü priz, bulaşık makinesi için ya da minibar için tüm yine dolap saklama alanları, tüm sistemi hazır. İstenirse burası cam mekanla kapatılıp çok tatlı bir kış bahçesi haline de getirilebilir. Evet, gayet güzel. Limon serviler de büyümüş. Bu şekilde de Duvarlar da kullanılabilir. Duş kaplanmış. alanımız da var burada. Burada bir de duş alanımız var. Gayet güzel. Gönül isterdi ki çok güzel bir havada size çekim yapalım ama maalesef yine Evet. kış döneminde çekim yaptığımız için pek güneşli olmayan bir havaya denk geldik Yine de ama kışa nazaran çok soğuk bir havada değiliz ama Evet. güneş olsa güzel olabilirdi. yani bu manzara aslında yani çarpı 5 falan yani ben öyle söyleyeyim size. Şimdi ben içeride projenin genel vaziyet planı üzerinden satılık olan seçeneklerin videosunu çektim. Hangi villa, hangi metrekareye sahip, manzarası nasıl ve ne konumlarda. Benden bu videoyu istiyorsanız videoyu izledikten sonra benimle iletişime geçin. Aşağıdaki telefon numaralarından size hem fiyatlar hem satılık olan seçenekler hakkında bilgiler vereceğim. Gayet güzel bir proje. Almak için tam zaman diyebiliriz. Tamam, topraktan almadınız. Belki fiyatların yükselmesine o kadar çok faydalanamadınız ama şu an garanti, teslimi hazır. Çalıştığını, ettiğini, her şeyin dört dörtlük görebileceğiniz risksiz bir alım yapabilirsiniz. Dediğim gibi burası lokasyon olarak çok güzel ve memnun kalacağınız bir nokta. Manzara olarak da gayet iyi, yaşam olarak da gayet iyi ve sessiz, sakin görüyorsunuz. Şu an ses yok ve inşaat döneminde olduğumuz halde. Beni izlemeye devam edin. Kanalımı takip edin, yorum yapın, bana destek olun. Beni arayan, soran, takip eden bütün müşterilerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah herkes hayalindeki güzel villaya sahip olur. Hayatın geri kalanını güzel bir şekilde geçirir. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.